Bu taraf Brooklyn, bu taraf Manhattan. Şu tarafta da Queens var. Şöyle bir görüntü gördüm. Bunu çekmek istedim. Amcam maskeyle sağlam spor yapıyor. Şimdi popcorn aldım. Bir de cheesecake'lisinden aldım. Şöyle Amerika'nın en çok ziyaret edilen en kalabalık parklarından bir tanesi burası. Özellikle burası film sahnelerinin çekildiği yer. Eğer izlediyseniz herhangi bir filmi hatırlamışsınızdır zaten burayı. Büyüklüğüne bakar mısın şunun? Bugüne kadar gelmediğime pişman oldum. Aşağı doğru bir boşluk var. Kocaman bir boşluk. Buralara da isimlerini yazmışlar ölen insanların. Gökdelenler şehri New York'tan herkese günaydın. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat önce New York'a geldim. Kendimi hemen dışarıya attım. Yapacak çok fazla şey var. Yaklaşık 36 saatlik bir yatım var burada. Şu anda Times Meydanı'ndayım. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Buranın özelliği her yerin böyle kocaman, cafcaflı, ışıklı, dijital ekranlarla dolu olması. Şöyle kocaman bir meydan görüyorsunuz. Times Meydanı'nın ismi Times dergisinden geliyor. Yıllar önce ilk defa burada kurulmuşlar. O yüzden buraya Times Meydanı deniyor. Aynı zamanda yılbaşında havai fişek gösterisi yapmışlar. Bu bir şekilde gelenek haline gelmiş. Her yılbaşında burada şu meydanda binlerce insan oluyor. Burada havai fişek gösterileri yapılıyor. Türlü gösteriler yapılıyor. Bayağı keyifli, güzel bir ortam oluşuyor. Onun dışında çok bir özelliği yok Times Meydanı'nın aslında. Sadece gösterişli olması. Zaten New York'ta yaşayan insanlar buraya gelmiyorlar. Genellikle sadece turistler geliyor. Times Meydanı'nı şöyle baştan sona size bir göstereyim. Buranın ortasından şöyle bir ana yol geçiyor. Burada bir tane büyük bina var. Üzerinde bir sürü ekran olan. Onun benzeri bir bina da burada var. Farklı mağazalar var görüyorsunuz. Disney'in mağazası var. Forever 21'ın mağazası var. Levi's var. Şurada bir tane top var. O top yılbaşında yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. En yukarıya çıktığı zaman bir sonraki yıla geçmiş oluyoruz. Sonra burada büyük bir parti oluyor. Buralar trafiğe kapalı oluyor zaten. Burada binlerce insan oluyor. Konserler, havai fişek gösterileri vesaireler. Meydanında aynı zamanda birkaç tane böyle küçük dükkanlar var. Buralarda sweet churro satıyormuş mesela burası. Burada böyle fotoğrafçılar var. Burada böyle ablalar var. Her yerde şöyle garip arkadaşlar var. Evet, Times Meydanı bu şekilde. Şimdi M&M dükkanına gidiyorum. Ondan sonra yemek yiyeceğim yer Catsy's diye bir yer. Amerika'daki, hatta dünyadaki en eski restoranlardan bir tanesi. Pastrami diye bir yemek yiyeceğim. Bildiğimiz pastırma, Amerikalıların pastırmasından yiyeceğim daha doğrusu. Oraya giderken metroyu kullanacağım. Metro istasyonunu göstereceğim size. Birçok filmin çekildiği bir metro istasyonu, gördüğünüz zaman zaten hatırlayacaksınız. Şöyle bir girişi var M&M binasının. Buraya kocaman M&M topları koymuşlar. Hadi girelim içeriye. Burası girişi. Evet, harika bir girişi var. Girer girmez canınız M&M yemek istiyor zaten. Evet, dükkanda neler var? Çeşit tişörtler var. Ya şunları bile yemek istemiyor musun ya? Bardaklara bakar mısınız? Bardağı yemek istiyorum açıkçası şu anda. Tabakları var M&M'lerin. Tabaklar güzelmiş ya. Aa yok, plastikmiş. Plastik olmasa alacaktım. Şuradan poşet alıyorsunuz. Poşetle buradan dolduruyorsunuz için M&M'leri. Sonra burada tartıyorsunuz. Yarım kilosu $17'mış. Muhtemelen bu karışıklardan birinden alacağım ben. Bayağı uzuyor, yukarıya doğru gidiyor bütün borular. Poşet aldım şimdi kendime. Patlamış mısırlı var. Cheesecake'lisi varmış ya. O çok güzel duruyor. Şimdi popcorn aldım. Bir de cheesecake'lisinden aldım. Dediğim M&M'leri aldım şimdi. Bir de bunu göstereyim. Çıkmadan önce şöyle çok güzel özgürlük anıtı yapmışlar M&M'lerden. 2 dakika M&M alayım diye girdim. Her şeye baktığım için yarım saattir içerideyim. Evet, aldım şimdi. Şurada tartı vardı. Tartıyla yaptırdı. Buradan ödemeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Toplam ne kadar tuttu? $7 bir şey tuttu. 7 dolar tuttu. M&M'leri yemeye başladım. Kahveli olanı aldığıma pişman oldum. Ama şu beyaz olan, böyle bir tat yok. İnanılmaz güzel. Muhtemelen tren istasyonuna ulaşmadan bitmiş olacak gibime geliyor. Bryant Park'a geldim. Şöyle Amerika'nın en çok ziyaret edilen en kalabalık parklarından bir tanesi burası. Yılda 12 milyon kişi ziyaret ediyormuş. Birisi orada satranç masası kurmuş. Hay. Ne güzel, adam kendi satranç masasını kurmuş. Oynayacak arkadaş bekliyor parkta. Muhtemelen parayla oynuyordur ama. Masalar bu arada belediyenin. Yani bir şey almadın, oturma. İşte kendi yemeğini getirdin, oturamazsın. Öyle bir şey yok. Hatta ben de 2 dakika şurada oturayım. Yoruldum. New York'un sevmediğim tek bir özelliği var. O da yazı çok sıcak, kışı çok soğuk. Kışın 1 saat dışarıda durunca ölüyorsun soğuktan, donuyorsun, ellerini hissetmiyorsun. Yazında inanılmaz terletiyor. Yani ortası yok hiçbir zaman. Otelden bulduğum su şişemi göstereceğim size. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Su bittikçe içindeki küçülüyor. Taşımak için harika, ideal. Şöyle asma şeyi koymuşlar üzerine. Bu şekilde çantanızın asacak yeri varsa asabiliyorsunuz. 5 dakika falan burada oturacağım. Şöyle bir insanları falan izleyeyim. Birazcık su içeyim. Ondan sonra zaten şeye geldim sayılır. Tren istasyonuna geldim sayılır. 2 dakikalık yolum kaldı. Tren istasyonu. Oradan Catsy'e gidiyorum. Evet, Grand Central Terminali'nin önüne geldim.
Çok güzel müzik çalıyorlar. Birazcık orada müziği dinledim. Çoğu sokakta bu tarz müzik çalan sanatkarlar var New York'ta. Çok hoşuma gidiyor. Evet, şimdi dışarıdan görüntüsünü göstereyim bir binanın. İçeriye girdiğim zaman zaten tamam ben burayı biliyorum diyeceksiniz. Şöyle bir köprü var ulaşım olarak. Şu alan zaten çoğu fotoğraflarda falan filan kullanılan bir alan. Yine Amerikalıların sembolü kartal. Ondan sonra böyle bir giriş. Şimdi Grand Central'ın ana kısmına geldim. Şöyle göstereyim etrafı. Özellikle burası film sahnelerinin çekildiği yer. Eğer izlediyseniz herhangi bir filmi hatırlamışsınızdır zaten burayı. Şöyle çok güzel bir mimarisi var. Gökyüzüne bakar mısınız? Benim gibi turistler de var burada. Normal New Yorklular işe gidip geliyorlar buradan. Evet, buradan da böyle bir görüntüsü var. Şimdi gidiyorum, trenimi bulacağım, yemek yemeye. Evet, kendime tek binişlik metro bileti aldım. Kredi kartıyla ödedim. Burada kredi kartı ödeme özelliği koymuşlar. Evet, metromun nereden geleceğini buldum şimdi. 6 numarayı bekliyorum. 5 dakika sonra gelecek. İnanılmaz sesli bir ortam var. Bir de hava yok, oksijen yok. Çok havasız bir ortam var. Bizim metrolar gibi değil yani. Ama kaç yıllık metro burası? Baya eski. New York'un metroları. Dünyadaki ilk metrolardan birisi herhalde. Belki de ilktir, bilmiyorum. Bu arada Miami'den aldığım dandik çantam paramparça oldu. Alttan delinmiş. Allah'tan hiçbir şeyim düşmemiş. Metroya bindim şimdi. Doğru yere gidiyor muyum, gitmiyor muyum diye Google Maps açtım. Buradan GPS'ten kendimi takip ediyorum. Umarım doğru yere gidiyorumdur. Metronun içinde şöyle bir göstereyim. Böyle kalabalık, sesli kalabalık bir metro var. Evet, sonunda istediğim yere geldim. Şu anda New York'ta Yahudilerin daha çok yaşadığı bir bölgedeyiz. Şu anda gittiğim restoranda Yahudi restoranı aslında. Yani 130 küsür yıllık bir restoran burası. Önünde sıra var tabii ki. Bekliyordum zaten sıra olmasını. New York'taki en ünlü restoran çünkü. Buraya ne yemeye geldim? Pastrami yemeye geldim. Yani bu Amerikalıların pastırması değil. Hatta Amerikalıların da demin bizden çalmışlar. Doğu Avrupa'dan 1900'lü yıllarda Amerika'ya göç eden Yahudiler tarafından getirilmiş. Bu dükkan da zaten Yahudilerin dükkanı. Buradaki pastırmanın bizden farkı ne? Biz çemenle yapıyoruz. Onlar farklı baharatlar kullanarak yapıyorlarmış pastırmayı okuduğum kadarıyla. Şöyle bir bilet verdiler. Bunu kaybedersen para alıyorlarmış senden. Çıkışta tekrar geri isteyecekler anladığım kadarıyla. Tam kesiciler var. 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı kesici diye devam ediyor. Bizim istediğimiz şurada pastrami sandwich on rye diye. 25 dolarmış. Vergiyle birlikte 27-28 dolara falan gelecek herhalde. Can I have a pastrami sandwich on rye please? Evet, sıra bana geldi. 1 numaralı kesiciye geldim. Şuraya tip box yapmışlar. Buraya tip bırakıyorsunuz. Ondan sonra size böyle bir et parçası veriyorlar tatmanız için. Benden öncekilere de vermişler. Eti alıp tatıyorsunuz. Evet, şu şekilde. Bizim pastırmanın farklı çeşidi. Hiç benzemiyor ama pastırmaya. Tadı. Vay be. İnanılmaz güzelmiş. Çok güzelmiş. Etimiz bu. Yes please. Evet, ekmeğe önce hardal sürdü birazcık. Ondan sonra kesiyor. Kesmek büyük beceri istiyormuş. Okuduğum kadarıyla daha önce. Kolay değil. Et çünkü çok çabuk dağılan bir et. Saatlerce piştiği için. Evet. İşte aldım. Burada. Tadı çok güzelmiş. Şu anda ağzım bayram ediyor. Şimdi kendimize yer bulalım. Duvarları görüyorsunuz. Duvarlarda hep buraya gelmiş ünlü insanların fotoğraflarıyla dolu. Şu masada, buradaki masada şurada yazıyor. Where Harry met Sally, hope you have had, she had. Bir tane film çekilmiş. Orgazm sahnesi var bir tane. Onu videonun bir köşesine koyayım. Yes! 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 Oh! 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 Oh God! I'll have what she's having. Büyüklüğüne bakar mısın şunun? Şimdi bunu yiyelim bakalım. Bugüne kadar gelmediğime pişman oldum. Etin adı pastırma ama bizim pastırmayla alakası yok. Neye benziyor derseniz döşeye benziyor. Dallas videosunu izlediyseniz orada yemiştim. Dallas'taki etten bir tık daha yağlı, daha ağızda kolay dağılıyor. Bir ay boyunca bekletiyorlar eti. Burada keserken çok dikkat etmek gerekiyor. Herkes kesemiyormuş bunu. Bayağı uzun süre eğitim alıyorlarmış kesmek için bu kesiciler. Çünkü et çok kolay dağılan bir et. Zaten görüyorsunuz hemen paramparça oldu et. Bayağı yemek istiyor yani. Pahalı olmasının sebebi de bu. 27 dolara falan gelecek bana şu et. Ama zaten New York'ta yani 1 dolarlık pizza yemediğim sürece 1 dolarlık pizza da yiyeceğim bu arada. Ama 1 dolarlık pizza yemediğin sürece 20 dolardan aşağı güzel bir yemek çok bulamıyorsun açıkçası. Bu arada video çok uzun olacak. O yüzden 2 bölümden yapmaya karar verdim. Brooklyn Köprüsü'nde bir yürüyüş yapacağım. Karşıya geçeceğim Brooklyn'e. Özgürlük anıtını göreceğiz. Ondan sonra Wall Street'e gideceğiz. Bankacı, broker insanların olduğu yere gideceğiz. Daha çok gezecek yer var. O yüzden 2 bölümden yapmaya karar verdim. Bana afiyet olsun. Evet, ödememi yaptım. 27 dolar tuttu. 3,5 dolar da tip verdim. 31 dolara geldi toplamda bu yemek bana. Hi. Here you go. Alright, thank you very much. Thank you.
İnanılmaz şiştim. Şimdi bütün gün yürümem lazım benim bunu eritmek için. Evet, Brooklyn Köprüsü'nün girişine geldim sonunda. Şöyle bir sürü küçük dükkan açmışlar. Ne güzel ya, adam kaydetmiş. Bak dinle. Adam kaydetmiş sesini. $1 diye bağırıyor, ne güzel. Kendi yorulmasına gerek kalmamış. $1 satıyorlar burada. Şapkalar, mapkalar, tişörtler falan filan satıyorlar. New York'u seviyorum, tişörtleri falan. Geç. Zamanında çok alıyordum gittiğim yerlerde. Sonra giymiyorsun, öyle kalıyor aldıktan sonra. Köprünün ilk bacağının girişine geldim. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Da fotoğraf çekilme yeri olarak şuraya falan çıkıyorlar. Bu taraf Brooklyn, bu taraf Manhattan. Şu tarafta da Queens var. New York'un en önemli 3 bölgesi. Manhattan, Brooklyn, Queens. Queens, Spider-Man'in doğup büyüdüğü yer. Brooklyn'de yanlış hatırlamıyorsam Iron Man'in doğup büyüdüğü yerde. Köprünün üzerindeki yürüyüş yolu böyle devam ediyor. Aşağıdan şu şekilde arabalar geçiyor. Charging Bull heykelinin oraya geldim şimdi. Hem arkasında fotoğraf çekilmek için hem önünde fotoğraf çekilmek için ayrı ayrı 2 tane sıra var. O üstüne çıkanı da ilk defa gördüm. Vay be. New York'un sembol heykellerinden bir tanesi bu da. Evet, burada fotoğraf çekilince, daha doğrusu yumurtalıklarına dokununca diyeyim. Çünkü şu anda öyle yapıyorlar, görüyorsunuz. Şans getirdiğine inanılıyor. Ön tarafında fotoğraf çekilince hiçbir şey olmuyor. Bu da arkadaşlar. Evet, saldıran boğa mı? Charging Bull. Saldıran boğa heykeli böyleydi. Geldiğinizde eğer daha önce hiç fotoğraf çekilmediyseniz sırada da beklemeyi göze alacaksanız fotoğraf çekilebilirsiniz. Evet, sonunda ikiz kulelerin, yani eskiden ikiz kulelerin olduğu alana geldi. Bir tanesi bu taraftaymış. Buraya bir tane müze tarzı bir yer koymuşlar. Bir tanesi de şu tarafta. İkisine de gidelim. Önce buradakinin yanına gideceğim. Aşağı doğru bir boşluk var. Kocaman bir boşluk. Buralara da isimlerini yazmışlar ölen insanların. Evet, diğer ikiz kulenin olduğu yere de geldim. Yine aynı şekilde, şu şekilde isimlerin yazıldığı küçük bir duvar yapmışlar yanlara. Evet, yavaş yavaş güneş batıyor. Hudson Nehri'nin oraya gidelim. Hem Sully'nin uçağı indirdiği nehri görmüş oluruz, hem güzel bir gün batımı izlemiş oluruz. Hudson Nehri'nin kenarına geldim şimdi. İnsanlar burada koşu yapıyor. O tarafta özgürlük heykeli var. Böyle uzanıyor nehir boyunca. Sürekli spor yapan insanlar. Güneş yavaş yavaş batıyor gördüğünüz gibi. Buradan Times Square'e geri döneceğim. Akşam ışıklarını çekeceğim oranın. Ondan sonra uyumaya gideceğim otele. Evet, nehir kenarını şöyle bir kere çekeyim. Çok güzel bir görüntü var. Her yer parkla dolu. İnsanlar her yerde spor yapıyor. Çok güzel bir ortam var. Şöyle bir görüntü gördüm. Bunu çekmek istedim. Amcam maskeyle sağlam spor yapıyor burada. Ne demiştik, delirmiş insan görmek çok yaygın Amerika'da. Times Meydanı'na geri geldim. Güneş battı, akşam vakti, ama sabah bu kadar aydınlık değildi burası. Sanki şu anda gündüz vakti gibi. Bakar mısınız etrafa? O kadar aydınlık ki her yerde ekranlar var. Akşam bambaşka bir yer burası. Bambaşka bir yer. Fotoğraf çekilmeniz için böyle bir sürü karakterler vesaireler var. Resmen şu anda gündüz vakti gibi. Times Meydanı'nda her akşam böyle gösteri yapan insanlar görebiliyorsunuz. Evet, gösteriyi gördünüz, bayağı eğlenceliydi. Her akşam bu tarz gösteriler oluyor. Birazdan onlar gider, başkası gelir. 37.000 adım atmışım, yaklaşık 9 saattir yollardayım. Benden bugünlük bu kadar. Yarın birkaç yer daha var gezmem gereken. En önemli yere gitmedim daha, Central Park'a gitmedim. Dünyanın en ünlü parklarından, hatta dünyanın en ünlü parkı. Onun videosunu öbür hafta yükleyeceğim ama dediğim gibi 2 parttan yapacağım. Evet, umarım bugünü beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftaya Part 2 ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada küçük bir Apple, küçük demiştim de oha büyükmüş ya, yanlış hatırlıyormuşum ben buraya. Nereye kadar gidiyor? Ha, çok küçük. Burada hayvan gibi burada hayvan gibi büyük bir Apple dükkanı varmış. Düşündüm de bunları zaten her zaman. Skittles varmış. Ya Rainbow Mix diyor. Hepsinden yemek istiyorum. Ne kişiliği? 4 kişilik bu. Daha bir de pizza yiyeceğim. Çantam düştü. Ne oldu ya? Anam. Yoksa aman yola atlıyordum ha. Aman diyeyim. Aklım başımdan aldı, M&M'ler, yola atlıyordum valla. Ama çok iyiymiş ya. Keşke hepsini beyazdan alsaydım. Bu ne abi ya? Vay arkadaş.
Bir de I love New York yazmışlar.